Herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda Skylord artefaktını yani Gökyüzü Efendisi'nin eserini bulacağız. Zorlu yollardan geçeceğiz. Sizden küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. Ancak kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Geçenki videomuzda yine bu yoldan mağaramıza girmiştik arkadaşlar. Labirente girdik. Burayı fazla detaylı açıklamayacağım. Geçenki videoda burayı zaten açıklamıştık arkadaşlar. Evet. Burada Drakkar yazıyoruz. Önce alt kata indik. D harfine bastık. Sonra yukarıya çıkıyoruz. Bir aşağıdaki harfe bir yukarıdaki harflere şeklinde arkadaşlar. Önce aşağıda D'ye bastık. Sonra burada R harfine basıyoruz. Yine aşağı inip A harfine basacağız. Yani Drakkar yazmamız gerekiyor burada. Labirente ulaşabilmemiz için A harfine bastık arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Bu K harfi vardı. K'nin sağından girip solundan çıkıyorduk. Yine üst kata çıkıyoruz. Üst kattaki K'ye tıkladık. Tekrar aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bu sefer A harfini bulacağız. Bu K'nin olduğu, evet düzeltiyorum. K'ye basıyoruz tekrar arkadaşlar. Evet, K'den sonra yine A'ya basacağız arkadaşlar. A'ya basıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz ve son olarak R harfine basmamız gerekecek arkadaşlar. Bu R harfinin yeri biraz zor bir yerde. Bu U harfinin olduğu yerde köşede bir tuş vardı arkadaşlar. Bu tuşa bastıktan sonra içeri giriyoruz ve R harfine basıp hemen çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu kapı kapanıyor. Evet, hızlı bir şekilde üst kata çıkacağız. Çünkü çok beklersek arkadaşlar bakın burada açılan sandal ve bu kuyu var burada. Eğer çok beklersek bu sandal kapanıyor arkadaşlar. Çok fazla beklemeden bu kapanmadan hemen buraya çıkıyoruz ve kuyudan aşağıya atladık. Evet, arkayı dönüyoruz arkadaşlar. Arkadan bu kısımdan çıkıyoruz ve burada dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Çünkü kazıklar var ortada. Kenardan ilerliyoruz arkadaşlar. Bu kapı açıldığı zaman karşımızda bizi bir heykel karşılıyor demiştik. Biz sağ kapıdan girmiştik bir önceki videoda. Bu videoda sol kapıdan gireceğiz arkadaşlar. Çünkü Skylord artefaktını almamız için sol kapıdan girmemiz gerekiyor. Evet, hem bu farklı tuşlara basacağız burada şimdi. Bakın dikkat edelim. Önce hemen bu sol tarafta duvarda buton var. Önce bu butona bastık. İlerliyoruz. Ve şu karşıda hemen şurada da bir buton vardı. Bir önceki videomuzda bunları anlatmıştık arkadaşlar detaylı bir şekilde. Eğer o videoyu izlemek istiyorsanız bir göz atabilirsiniz arkadaşlar o videoya da. Bakın burada sol tarafta bir buton vardı. O butona basmıyoruz şimdi. Sağ kapıyı açmak için o butona basıyorduk. Hemen karşıya gidiyoruz arkadaşlar. Karşıdaki butona basacağız. Evet, bu butona da bastıktan sonra son olarak heykelin önünde bulunan butona basacağız ve sol taraftaki kapı açılacak arkadaşlar. Evet, şimdi kapıya doğru ilerliyoruz. Bu kapıya doğru ilerlerken dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada kazıklar var. Ben buna dikkat etmedim. Bu kazıklar bir anda çıktı, saplandı arkadaşlar. Şimdi burada bir su var arkadaşlar. Bu suya atlayacağız ama bunun için öncelikle yanımızda getirmemiz gereken bazı malzemeler vardı. Evet, scuba palet. Bunu giymemiz gerekiyor arkadaşlar. Oksijen tüpü varsa oksijen tüpü, yoksa ben Lazarus çorbası içtim. Oksijen sıkıntısı çekmemek için burada hemen suya atlıyoruz. Bu paletleri giymemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada köpek balığı var. Evet, bakın bu köpek balığı arkadan geliyor şu anda arkadaşlar. Bu taraftan bizi takip etti. Evet, biz bu yoldan hemen girdik, onu atlattık. Bu kısımda köpek balığı var arkadaşlar. Onun için burada palet giyip daha hızlı bir şekilde yüzmeniz gerekiyor. Evet, bu yolu takip ediyoruz. Yukarıya doğru çıkacağız buradan. Evet, buradan çıktıktan sonra arkadaşlar paletleri çıkartabiliriz. Çünkü paletler ayağımızda olduğu zaman yürüyemiyoruz. Zor yürüyor yani. Biraz yavaş yürüyor.
Bu yolu takip ediyoruz. Kazıklara dikkat ederek arkadaşlar. Şimdi burada zorlu bir yer gelecek. Bu kapılar açıldıktan sonra karşıda bakın butonlar var arkadaşlar. Tam karşımızda butonlar var. Buralarda kapılar var yanlarda. Biz şu sol taraftaki kapıdan geldik. İleri doğru gidiyoruz. Karşımıza büyük bir kapı var. Burada yine kapılar var. Biz bu büyük kapıdan gireceğiz. Ama bu kapıları açmamız lazım arkadaşlar. Bu kapıların butonları burada. Evet. Bu butonlara tek tek basıp kapıları açacağız ve kapıların içinde başka butonlar var arkadaşlar. Başka butonlar var. Bu butonlarda büyük kapıyı açmamız için gerekiyor. Bakın buradaki kapıyı butona bastık. Şimdi buradaki kapıdan giriyoruz ve bu butona da bastık. Dışarı çıktık. Şimdi bu kapılardaki butonlara basıyoruz arkadaşlar. Bu tüm kapılara girip ben bu kapıyı yanlışlıkla açmıştım. Bir daha şuradan bu butona basarak bu kapıyı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Bu kapılardan girip içerideki bütün butonlara basmanız gerekiyor ki bu büyük kapı açılsın. Şimdi buraya geldik. Aynı sistem burada da var arkadaşlar. Ama bakın buradaki sistemin aynısı burada da var. Ama şöyle bir fark var. Burada bazı yaratıklar spawn oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da yine aynı sistemle kapıları açacağız. Öncelikle şurada bir şey var arkadaşlar. Kazıklar var. Bu kazıkların olduğu yer biraz zor. Oradaki butona basıp diğer butonlara hızlı bir şekilde basmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, kapıları açmak için bu ortadaki butonları kullanıyoruz demiştik. Bakın burada kazıklar var. Oradaki butona bastık. Şimdi hemen buradaki butona basıyoruz. Buradan da Karno çıkıyor arkadaşlar. Karno çıkıyor buradan da. Ben burayı çok fazla denedim. Defalarca denedim. Birkaç sefer öldüm. Tekrar aldım arkadaşlar. Bakın burada da Trodonlar var. Bunlar da biliyorsunuz uyuşukluk yapıyorlar arkadaşlar. Bu yaratıklar çok lanet bir yaratık. Uyuşukluk yapıyorlar. Bayıltıyorlar arkadaşlar. Bunlar çok dikkat etmeniz gerekiyor bunlara. Evet, hızlı bir şekilde bu yaratıkları geçip bütün butonlara basmamız gerekiyor. Bu kısım biraz zor arkadaşlar. Bakın bazen butonların zamanı bitebilir. Tekrar basmanız gerekiyor. Kapıları açıp tekrar kapılardan içeri girip içerideki butonlara tekrar basmanız gerekebilir. Ancak yaratıklar yine spawn oluyor. Bu kapı açıldığı zaman bu kapının zamanı çok kısa arkadaşlar. Hemen içeriye girip iki tane buton var. Buna basıp hemen çıkmamız gerekiyor. Bakın şuradaki kapı açıldı. Sol tarafta hemen buraya girdik. Evet ve burada bizi Raptorlar karşılayacak arkadaşlar. Bakın burada heykeli de var zaten. Evet, burada Raptorlar var. Bakın geziyor arkadaşlar burada. Bu kısımdaki Raptorları öncelikle atlatmamız gerekiyor. Evet, bunlarla savaşarak bunları atlatabilirsiniz arkadaşlar. Sonra buradaki butonlara tekrar basmamız gerekiyor. Burada yine başka Raptor daha varmış arkadaşlar. Bunu ben fark etmedim. Bu saldırı seviyesi biraz daha yüksekti bunun. Evet, bunu da atlattıktan sonra şu kapıyı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu karşıdaki kapıda ise Rex var arkadaşlar. Öteki kapıda Rex var. Orada bir de ganimet sandığı var. Oraya ben girmedim. Bakın şu karşıda buradaki kapıda Rex var ve ganimet sandığı var. Evet, bu kapıdan girdim. Yani bu kapıdan geçmemiz gerekiyor normalde. Yol buradan devam ediyor. Burada da örümcekler çıkıyor arkadaşlar. Örümceklerle de savaştıktan sonra uzun bir yol var. Başka bir tehdit karşımıza çıkmıyor bu yolda arkadaşlar. Sadece labirent şeklinde kendisini takip eden bir yol var zaten burada. Karışık değil burası. Dümdüz bu yolu takip ediyoruz. Evet ve arkadaşlar burada yine kuyu var burada. Bu kuyuda yine suya atlayacağız. Burada yine scuba paleti giyineceğiz arkadaşlar. Paletimizi giyeceğiz tekrar. Ee, Şimdi burada yine Lazarus çorbası içiyorum ben. Veyahut da oksijen tüpü alabilirsiniz burada arkadaşlar. Burada Spino var arkadaşlar. Dikkat edelim bakın. Ayak seslerini duyuyorsunuz. Şimdi ben silahı hazırladım burada. Buraya atladığımızda burada Spino var arkadaşlar. Evet, burada hemen gösterdiğim şekilde yaparsanız hemen buraya çıkın. Silahınız hazır bir şekilde bekleyin. Karşıya geliyor bakın. Orada hemen kafasından vurursanız 57 seviyeli bu Spino'yu indirmiş olursunuz arkadaşlar.
Daha sonra yine butonlara basacağız arkadaşlar. Bu heykellerin önünde butonlar var. Birinci buton bu. İkincisi karşıda. Buna basacağız. Bu butona bastıktan sonra yine şurada bunlara sırasıyla basıp bir kapı açılacak arkadaşlar. Burada kırık bir heykel var. En son bu heykele de bastığımız zaman şuradaki heykele basmıyoruz arkadaşlar. Kapı açılmış oluyor zaten. Evet, bu kapı da açıldığı zaman sudan yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Paletimizi çıkartıyoruz. Rahat bir şekilde yürüyebilmek için. Şimdi arkadaşlar buradan atlamamız gerekecek bazı yerlerden. Ee, Burada ben fokal biber çorbasını yine içtim. Hızımı alabilmek için arkadaşlar. Buralardan atlamanız gerekiyor. Yoksa tekrar aşağıdaki suya düşerseniz o spinonun olduğu yerden tekrar butonlara basıp heykellerin önündeki butonlara basıp tekrar buralara gelmeniz gerekecek. Biraz karanlık olduğu için burada meşaleyi yaktım ben arkadaşlar. Bu yolu takip ediyorsunuz. Ben buraları daha önce oynadım arkadaşlar. Size göstermek için tekrar oynadım. Ben yani bu artefaktı aldım. Şu anda benim yanımda envanterde görmüşsünüzdür. Burayı göstermek için tekrar size oynuyorum. Bu yolları takip ediyoruz dikkatli bir şekilde arkadaşlar. Şuradan geçeceğiz bakın. Şurada bir ince bir tahta var arkadaşlar. O tahtadan geçmemiz gerekiyor. Bu kısımda düşebiliyorsunuz. Buradan dikkatli geçin arkadaşlar. Ben şu yandaki büyük kütüğe çarpıp düştüm birkaç sefer. Onun için dikkat ediyorum buradan geçerken. Evet, burayı da geçtikten sonra şurada meşalemizi yakalım arkadaşlar. Yine sağ taraftan devam ediyoruz yola. Buradan devam ederken yolumuza arkadaşlar bakın şurada bir heykel gibi bir şey var. Burada bir tuzak var galiba arkadaşlar. Bu tuzakta uyuşturdu bu tuzak beni ve bayıldım burada. Burayı kestim fazla uzun olmasın diye. O tuzağa dikkat edin arkadaşlar geçerken. Evet, bu yolu takip ettiğimizde artık en zorlu kısma geleceğiz arkadaşlar birazdan. Bakın burada zaten yol bitiyor. Şu karşıya geçeceğiz. Artık son en zorlu kısma geldik. Son örümcekler var burada son olarak artık. Evet. Şimdi burayı geçtikten sonra arkadaşlar asıl iş bu kapıdan sonra başlıyor. Asıl zorluk burada başlıyor. Burada size bir yöntem göstereceğim. Kolay bir şekilde buraları geçebilmeniz için. Bakın burada bu taşların üzerinden yürümeniz gerekiyor. Aşağıya düşerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya düşerseniz ölüyorsunuz ve bunların üzerinden geçmeniz gerekiyor ama ileride kapılar geliyor. Kapıları açmak için bu düğmelere, bu butonlara basmamız gerekiyor ama bunların da zamanı var. Evet arkadaşlar, bunların zamanı var ve buralardan geçerken o kapılar kapanmadan hemen hızlı bir şekilde o kapılara yetişmemiz gerekiyor. Bunun için de normal yolu takip edersek yetişemeyebiliyoruz. Bazı yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Mesela ben buradan atladım arkadaşlar ve bu şekilde hızlı bir şekilde geçtim. Biraz daha yolu uzatsaydım, arka taraftan gitseydim yetişemeyebilirdim. Rahat bir şekilde geçtim bakın buradan atlayarak. Bunu deneyebilirsiniz siz de. Şimdi burada bir buton daha var. Burası da biraz zor arkadaşlar. Bakın burada atlıyoruz yine. Atlamamız gereken yerler var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karşıda kapı açıldı bakın. Zamanı var. Çok kısa arkadaşlar zamanı. Burada kaç sefer başarısız oldum yani. İtiraf edeyim arkadaşlar. Kaç sefer başarısız oldum. Bak geçtik. Hemen kapandı kapı. Yani hızlı bir şekilde geçtiğimiz halde kapı hemen kapandı. Asıl mevzuya geldik arkadaşlar. Şimdi burada uzun bir yol var bakın. Şimdi buradan sonra üçüncü yolda çok uzun ve buradaki yol daha ince bakın. Buradaki taşlar biraz daha ince. Yürüdüğünüz taşlar biraz daha ince arkadaşlar. Evet, buralardan yürüyerek geçiyoruz. Yani orada ganimet sandığı var ama ben o ganimet sandığını hiç bakmadım bile arkadaşlar. Yarından geçtim yani. Çok zor olduğu için birkaç sefer burada öldüm. Ee, evet bakın buradan geçiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir kapı var. Butona bastıktan sonra o kapıya yetişmek çok çok zor arkadaşlar. Ama benim burada geliştirdiğim bir yöntem var. Bir yöntem buldum burada. Onu size göstereceğim.
Eğer Fireman'iniz varsa kolay bir şekilde burayı geçebiliyorsunuz. Bakın burada butona bastık. Şimdi kapının süresi başladı arkadaşlar. Burada gidiyoruz. Şu heykelin olduğu yerde hemen bakın şu köşede. Burada çok atlamanız gereken yerler var. Onun için zaman kaybediyorsunuz. Burada Fireman'i arkadaşlar petten dönüştürüyoruz. Bakın öncelikle. Fireman'le atlayacağız burada. Ateş sıçrayışı yapacağız arkadaşlar. Burada düşmüyor Fireman. Ve ateş sıçrayışı yaptık. Hemen geçtik arkadaşlar. Bakın burayı özellikle kesmedim. Kesmeyeceğim ki burayı göstereceğim size. Özellikle ne kadar süre sonra kapının kapandığını görün. Fireman'le geçtikten sonra. Bakın hala kapının zamanı devam ediyor. Artifakta geldik zaten şu arka tarafta arkadaşlar. Bakın burada kapı çok çok sonra kapandı Fireman'le atladığımız için. Normal yolu takip etseydik yetişemeyebilirdik arkadaşlar. Yetişemeyebilirdik. Onun için bu şekilde geçtim ve Skylord artefaktına geldik arkadaşlar burada. Bakın bu kısımda duruyor. Burada evet eserimizi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce aldığım için tekrar kabul etmiyor. Evet ve bu yoldan artık çıkışa doğru gidiyoruz. Çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burayı göstermiştik daha önce. Artefaktı aldıktan sonra bu kapı açılıyor. Ve şuradan ileriye doğru geçeceğiz. Daha önceki videomuzda şu kapıdan gelmiştik hatırlıyorsanız. Orada da Zeki'nin eseri var arkadaşlar. Onu da nasıl aldığımızı görebilirsiniz bir önceki videoda. Buradan nasıl geçtiğimi bir önceki videoda anlatmıştım detaylı bir şekilde arkadaşlar. Fazla uzamasın diye tekrar anlatmıyorum. Buradan geçtikten sonra ileride bir buton var. O butona basacağız arkadaşlar. Evet, bu butona bastıktan sonra yerde bir bakın burada bir kapı açıldı ve aşağıya atlıyoruz arkadaşlar. Burada bir su var. Evet, bu suyu geçtikten sonra yine kazıklar var. Burada çok fazla var arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde atlayıp burayı, bu tehlikeli bölgeyi geçmemiz gerekiyor. Burayı da geçtikten sonra arkadaşlar şurada yine atlamamız gereken bir yer var ve burada da yarasalar ve bazı yaratıklar karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, bunları da atlattıktan sonra artık geriye tehdit kalmıyor arkadaşlar. Bu yarasaları, bu yaratıkları, bu kısmı da atlattıktan sonra geriye artık tehdit kalmıyor. Sadece kapılardan geçip çıkışa doğru gideceğiz arkadaşlar. Evet, tek bir kapı kaldı burada açmamız gereken butonla. Bakın buradaki butonu burada. Buradan butona basıp açıyoruz ve burası açılıyor arkadaşlar bu kapı. Burada diğer videoda anlatmıştık arkadaşlar. Buradaki hayvanlara bir sefer vurduğunuzda bazı ruhlar canlanıyor. Bazı hayvanlar geliyor ve buradaki hayvanların hepsini öldürmeniz gerekiyor ki burada 2 tane de artefakt var. Onun detayına burada girmiyorum. Diğer videoya bakabilirsiniz. Evet, o artefaktları da alabilirsiniz arkadaşlar ve buradan aşağıya atlayacağız. Şu kısma gelip atlarsanız daha iyi olur. Diğer tarafta taşlara çarpabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada suyun içine direkt atladıktan sonra dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar buradan yolumuza. Evet, fokal biber çorbası içtiğim için arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Buradan hızlı bir şekilde ilerledikten sonra arkadaşlar buralarda herhangi bir tehdit yok. Bir şelale geliyor. Bu şelalenin sağ tarafından kırık merdivenler var. Bu kırık merdivenlerden çıkıyoruz. Bu merdivenler biraz dar. Düşerseniz aşağıdan tekrar almanız gerekebilir. Buralardan atlayarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bakın buradaki merdivenler bayağı dar. Dikkatli bir şekilde atlayıp buradan da geçtikten sonra bitiyor artık. Buradan bir taş var bakın. Bu yeşil ışıklı mantarlar var. Buraya geldiğinizde
artık çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu açılacak olan son kapıdır. Bu kapıda otomatik olarak açıldıktan sonra artık burada çıkışı görüyoruz. Karşımıza çıkış ve bu şekilde labirenti tamamlamış olduk. Birinci video ve ikinci video ile arkadaşlar bu labirentin olduğu kısmı gezmiş olduk ve 4 tane artifakt aldık. Buradan bayağı zorlu bir yolculuk oldu. Bulmacalar, çözmemiz gereken labirentler, zorlu yolculuklar. Ve burada gelmiş olduğumuz yere tekrar aynı noktaya geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda rehberlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.